Merhabalar arkadaşlar. Ben yeni ev taşıdım ve birazcık Temu'dan alışveriş yaptım o ev için. Şimdi size o Temu'dan gelen parçaları göstereceğim. Öyle bir video içeriği olacak. İnşallah evimi de bir gün gösteririm size. Tam adam akıllı olarak yerleşmedi. Yani bazı eşyalarım var, bazı eşyalarım yok. O yüzden size gösteremiyorum. Şimdi paket açılışına geçelim. Bu arada tipim için kusura bakmayın. Birazcık rahatsızım. Enfeksiyonum var gözümde ve boğazımda da aynı şekilde bademcik iltihabım var. O yüzden şimdilik herhangi bir rahatsız edici bir şey olursa kusura bakmayın. Yapıyorum. Ben de sizinle göreceğim ilk defa. Daha önce açmadım. 13 parça gibi bir şey gelmiş olması lazım. Bakacağım şu an. Ucundan bir açtım. Şimdi ben şöyle bir şey aldım. Bu bir tel. Lavabo giderlerine yapışıyor. Oradaki kılı, tüyü, herhangi bir şeyi böyle çekip çıkardığınız anda oradan gidiyor yani. Evet, inceymiş, bayağı güzel. Yani yanında bir tane de aparat yollamışlar. Şöyle bir şey yapışkanlı yapıştırıyorsunuz. O şekilde, ama ben bunu daha büyük bir şey diye bekliyordum ama. Yani büyük derken enine kare bir şey bekliyordum, öyle söyleyeyim. Bu uzun, ince uzun. Atalım böyle. Şimdi böyle bir şey çıktı içinden. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ve bu arada zamanını Temu'nun daha düşürmüşler. Yani normalde 2,5 hafta, 3 haftada falan geliyor diye. Şu an daha kısa bir zamanda geliyor. Şöyle açalım. Bu neydi tam olarak hatırlamıyorum. Bunların fiyatlarını da bulup yanlarına koyarım size eğer lazım olursa. Ama Türkiye'de muadillerini bulabilirsiniz. Ben birkaç parça ürün orada daha ucuz olduğu için orayı tercih ettim. Bu bir raf, evet. Mesela şimdi şey var. Mesela şöyle bir raf. Mesela süpürge geliyor buraya. Diyelim ki elim süpürge. Buradan bastırınca süpürgeyi tutmuş oluyor, anladınız mı? O şekilde bunu duvara monte ediyorsunuz böyle. Sonra burada işte çekmeli falan yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Buraya bir şeyler asabilirsiniz. Böyle bir asma yeri var. Burası plastik ama. Yani yumuşak plastik. Burası sert plastik. Monte etmek için yanında dübel ve vida yollamışlar. Güzel. Yani sevdim. Evet, şimdi şöyle bir şeyimiz var. Bu açayım öyle göstereyim. Çünkü paket sesi çok hışırtı yapıyor olabilir size. Arkadaşlar, bu bir vişne. Ama tuvalet fırçası. Bunu elime almaz mıydım acaba? Çok ağır şekilde plastik kokuyor ama çok güzel değil mi ya? Tasarım çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Yani aynı resimde göründüğü gibi geldi gerçekten. Bilmiyorum bu niye bu kadar hoşuma gitti. Çok iyi. Ben beğendim. Sıradaki ürünümüze geçelim. Bu böyle bir şey geldi. Ne olduğunu inanın bilmiyorum açana kadar. Öğreneceğim. Bunu yırtalım böyle. Diğerinden anlayabilirim diye umut ediyorum. Bu bir şey. Neydi bu? Ama bu yapıştırmalıymış. Beni kandırdılar resmen. Yani benim bildiğim bu nasıldı biliyor musunuz arkadaşlar? Bu tam olarak şöyle bir şeydi. Yani buna benziyordu. Bir tarafı duşakabine giriyor. Bir tarafına da işte havlu falan asıyorsunuz ya da bir şey asıyorsunuz. Öyle bir şeydi ama bu böyle değildi kesinlikle. Bunu böyle yollamışlar. Böyle değildi ya. Yapıştırıcı. Of. Bir de nail yazıyor. Nail. Bu. Ne alakası var tırnakla bunun? Bir de buraya Japonca, Korece'nin ne boksa yazmışlar. Ben ne anlarım ya. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şu an çok aydınlandım sayenizde. Neyse, moral bozulmuyor. Tabii ki olabilir. Bir tane böyle bir şey aldım.
Bu çamaşır makinesi var ya veya buzdolabı, onun ayağının altına konuluyor. Hem yükseltiyor hem su gelmesin diye, hem yeri tutuyor, sabitliyor. Çok ağır ağır plastik kokuyor. Çok çok ağır plastik kokuyor. Umarım vakumlar. Hiç vakumlayacağını zannetmiyorum ama inşallah. İşte de böyle. Ben bunu bu poşetine geri koyacağım. Bana bakın, zaten ben enfeksiyon var vücudumda. Yani tekrar böyle korona bir şeyler olmak istemiyorum. İnşallah poşetle beraber virüsleri de gelmemiştir. Irkçı mırkçı değilim arkadaşlar. Beni şimdi taşlamayın, tamam mı? Kore severler, Çin severler. Ne bileyim, tamam, ben de seviyorum kardeşlerimizi ama yani yarasayı da yemeyin be mübarek ya. Şimdi ben bir şey öğrendim. Aslında bu her şeyi yeme isteği nereden geliyormuş biliyor musunuz? Zamanında, neyse boş verin, ben bunu araştırma, öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar yeniden bulamadım ama şöyle hatırlıyorum. Baskıcı bir devlet varmış o zamanlarda. Bayağı öncelerinden bahsediyoruz. Bilmiyorum tam olarak zamanını ama hikayeyi hatırlıyorum az bir şey. Baskıcı devlet olduğu için hani halk çok aşırı derecede kıtlık çekiyorlar belli bir süre sonra. Tamamen kendi ekip biçtikleri şeyi de devlete veriyorlar. Hani hiçbir şekilde kullanamıyorlar falan. Böyle olduğu için etrafta artık ne buldularsa yemeye başlıyorlar. İşte börtü böcek, işte ne bileyim ne bulurlarsa her türlü her çeşit hayvanı, hatta kendi aralarında ölen insanları bile yiyorlar. Yani diyelim ki annen vefat ediyor. E, Ölen anneni belirli bir süre sonra açlıktan dolayı yiyorsun. O şekilde bir hikayesi vardı. Öyle hatırlıyorum yani. Bulamadım. Ne kadarı doğru bilemem. Ama bu kıtlık, açlık psikolojilerinin oradan geldiğini ve her türlü her şeyi yemeye alışkanlıkları o dönemden geldiğini yazıyordu okuduğum şeyde. Bana baya mantıklı geldi. Çünkü hiç kimse durduk yere ben şu böceği gördüm, böceği yiyeyim veya yarasa yiyeyim diye düşüneceğini zannetmiyorum açıkçası. Mantıklı geldi. Neyse biz konumuza dönelim. Ben bir şey almışım. İyi sarmışlar ama ne olduğundan emin değilim. Bok mu yolladınız lan? Nasıl fark güzel. Çık lan. Adamlar öyle güzel paketlemişler ki. Arkadaşlar şimdi benim evimde şey var böyle. Balkon tarzı bir şey değil de 2 tane aralık var böyle. Yani tavanı açık, şey yok. Etrafta görebileceğim şey yok. Balkon gibi değil. Etraflar duvar, tavandan havalandırma, o şekilde söyleyeyim. Oraya üstten kuşlar geçiyor ve geçtikleri zaman, buraya oturduğumuz zaman çok pisletmişler. Ona bir çözüm bulma yöntemlerimden bir tanesi. Tabii ki zarar verici bir şey değil ama çünkü öyle anlar geliyor ki orayı yıkamaktan yoruluyoruz biz ve sürekli şey atıyorlar oraya, işte yuva yaptıkları için işte çöplerini taşıdığı bir şeyleri atıyorlar sürekli. Onun için böyle bir şey aldım. Bu bir hologramlı bir şey. Yani kuşları kaçırdığını söylüyor. Ne kadar da doğru bilemem. 2 tane aldım. Ve kırılmasın diye öyle bir sarmışlar ki şöyle göstereyim size. Böyle pakette çıktı. Sonra içi böyle şeyli, patlamalı paketlerden göndermişler. Hatta ona da bakayım ben. İkisi de aynı. Ben bunları bir tanesini bir balkona, bir tanesini bir balkona. Çok iyi, kancalı, bir yere asılabilsin diye yollamışlar. Geçelim diğer malzememize. Bunları da atıyoruz. Şöyle bir şey aldım. Evin telleri var ama aşırı derece teller cama uygun tel ve çok büyük bir tel. için oradan sinekler falan giriyor. Anahtarlık gibi bir şeye takılıyormuş arkadaşlar. Buna böyle bastığın zaman senin etrafına yaklaşmıyormuş. Şöyle bir şey. Niye açamıyorum? Tırnağım yok çünkü. Çok mantıklı değil mi? Size naylon ASMR yapacağım. Ses çıkmadı.
Her yerinde bir etiket. Arkadaşlar benim bir etiket takıntım var. Gördüğüm her etiketi. Hatta içtiğim sodadakinin etiketini bile söküyorum ya. Deneyeceğim. İlk başta bir sinyal yayıyor böyle. Ama onu duyuyorsun ama rahatsız etmez yani. Bakın. Duydunuz mu? Yanında bir şey daha yollamışlar ama. İngilizce yazmaya akıl etmişler arkadaşlar. Allah kahretmesin sizi. Seni deneyeceğim ha. İşe yarıyorsan var ya çok güzel yorum yapacağım. Sana da 5 yıldız vereceğim. Benim tehdit şekline bak. Ne bileyim bir şeyler diyor da okuyamadım. Anahtarlarını da yollamış. Şarj aleti de yolluyorlar arkadaşlar. Ama bunlara eski tip. Çok da güvenmeyin diyeceğim de eski tip arkadaşlar. Nereden bulursunuz bilmiyorum başka. Bakın anahtarlığı var. Ben bunu belime asar. Gittim her yere götürürüm. Çok iyi değil mi? Özellikle kamp için çok güzel bir şey bence. Böyle bir şey oldu. Bir tane elektrik kalemi sipariş ettim. Bunların paketlemelerine hasta oluyorum arkadaşlar. Çok iyi. Elektriğim yok. Ama düz yollamışlar. Bir tık üzüldüm. Asıl merak ettiğim şey bu arkadaşlar. Çünkü bu bir çoklu bir tornavida seti ve benim aşırı derecede ihtiyacım olan bir şeydi bu evde. Evin her yeri bir şekilde bozuk, çıkık ya da kırık. Ayrıca kutusu da güzelmiş yani. Güzel depolanabilir. Şöyle göstereyim size. Bir sürü ucu var bu şekilde. Ama çok aşırı derecede küçük. Şöyle de bir uzatma çıkıyor. Bunu böyle aşağı çekmek gerekiyormuş. Bunu da böyle sabit tutuyor. Uçları o kadar küçük ki yani işimi görür mü bilmiyorum. En büyüğü şu uç. Mıknatısı da iyi yani. Gayet iyi tutar bu arada. Şurada bir delik var, onu anlayamadım. Ne olduğunu. Evet, tabii ki bunun arkasındaki etiketi de sökeceğim. Bu neden şeffaf değil? İşte benim canımı sıktı şu an. Arkadaşlar bu böyle bir şeyin arkasına yağlanmasın falan diye yapıştırmak için ocak arkasına almıştım. Ama bu şeffaf değil ya. Şeffaf mı? Şeffafmış. Tamam, özür diliyorum senden. Şeffaf olmadığını düşündüm. Güya bu direkt attığın zaman fayansa yapışıyor olduğunu söylüyorlar. Bayağı da uzun rullo halinde geliyor. 3 metre falan da sanırsam. Bir tane arkadaşıma telefon kılıfı sipariş etmiştim. İşlerinden evle alakası olan tek şey bu sanırım. Ve bayağı güzel gelmiş yani. Plastiği de bayağı iyi. Kalın. Bu da gene ev için arkadaşlar. Bu pencere kenarları var ya, onlar için falan böyle ince ayrıntı yerler. Güzel. Sanırım bitti diyecektim. Kimse var mı? Kimse yok mu? Yokmuş arkadaşlar. Bu da bir bant. Şöyle bir bant. Bant da değil de daha doğrusu bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu banyolarda veya klozet kenarlarına çekilen silikon tarzı yapışkanlı bir şeyler var ya. Buraları kıvrılabilen. O bantlardan. Ben de bunu banyodaki açıklıklara falan çekeceğim. Ve klozet kenarına çekeceğim. Ürünlerimiz bu şekilde. Bitti yani. Ürünler bu şekilde genel olarak evde, ev içinde. Eve daha bir sürü şey sipariş edeceğim. Onları da çekerim. 13 parçaydı sanırsam burada. 13 parça ürün açtık sizlerle beraber. Hangisi güzel, hangisi işe yarar diye düşünürsünüz bilemem. Ama yorum olarak alırsam güzel olur. Büyük ihtimalle hepsi işe yarayacak. Çünkü çok kötü bir plastikten değil. Birçoğu iyi bir plastik. Temu gerçekten bir şeyleri hani önceden çok kötü şeyler geliyordu. Çok plastik olarak da çok kötü şeyler geliyordu. Görsel olarak çok güzel gözüküyordu. Eline aldığın şey çok
berbat bir şey çıkıyordu. Ama şu an öyle değil yani. Plastik bir şey aldığınız zaman uyguna da almış olsanız plastiği bir tık daha kaliteli çıkmaya başlamış bence. Çünkü ben daha önce de sipariş etmiştim. Birkaç sefer sipariş ettim. Daha kötü ürünler çıktı karşıma. Bu sefer bir tık daha iyileştirmiş. Fiyat açısından hani Türkiye ile biraz eşdeğer olsa da kendini geliştirmiş bu konuda. Fiyatı arttırdıkça malzeme kalitesini de arttırmış anlaşılan. Durum bu şekilde. Video hoşunuza giderse beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmak da tamamen ücretsiz. Hoşunuzda giden bir yorum varsa mesela aşağıya yorum yapabilirsiniz. Peki sizler neler almak istiyorsunuz veya yapmak isterdiniz? Almamı istediğiniz bir ürün varsa onu da alıp deneyebilirim aynı şekilde. Öyle bir şey varsa aklınızda yazabilirsiniz yorumlara. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.